Zamanında Ruslara karşı üretilen ölümcül bir denizaltı. Üstelik gizli bütün deniz araçlarını tespit edebildiği söylenmekte. İşte o zamanın en iyi istihbarat denizaltısı olarak bilinen Seawolf sınıfı. Ancak bu denizaltılardan USS Connecticut yaklaşık olarak 4 aydır kullanılmamakta. Küçük bir sıkıntı kocaman bir probleme dönüşmüş. Hatta kocaman problemden kastımız bütün Amerikan donanması desek daha doğru olur. Peki bu denizaltının sıkıntıları neler? Seawolf sınıfını özel kılan nedir? Veya bu küçük problemler koskoca donanmayı nasıl etkiledi? İncelemeye başlayalım. Başlangıç olarak Amerika'ya nasıl bir zarar olduğunu görmek için bu ürünlerin değerinden girelim. Seawolf sınıfı denizaltılar aslında Soğuk Savaş ürünü olarak bilinir. 1989 yılında tasarlanıp yapılmaya başlanmıştı. Ancak ilki 97'de kullanılmaya başlandı. Ardından da 2 tane daha yapıldı ve başka yapılmadı. Çünkü Soğuk Savaş 91 yılında bitti. Soğuk Savaş'ın bitmesi bahane olsa da bu denizaltıların birim maliyetleri çok yüksek. Sadece 3 tane olmaları maliyetinden dolayı. O zamana göre birim maliyetleri tamı tamına 3 milyar dolardı. Sonradan yapılan eklemeler ve sistemlerle toplam maliyet 24 milyar dolarlara kadar çıktı. Sırf Ruslara gövde gösterisi yapmak için 24 milyar dolardan bahsetmekteyiz. O paralarla neler yapılmazdı diyelim. Peki o kadar harcanan para boşa mı gitti? Tabii ki hayır. Dünyanın en tehlikeli ve akıl almaz projeleri bu zamanda ortaya çıktı. Bugünün silahlarının çoğunun temeli atıldı. Deneyim diyelim ve lafı uzatmadan gelelim Seawolf'e. Genel olarak bazı sıkıntıları ve eksikleri var. İlk farklı deneyim olduğu için sorunlu. Üstelik son küçük sorun yüzünden kullanılamaz hale geldi. Buna en son değineceğiz ama ondan önce diğer eksiklerine de bakalım. Amerika'nın ulaşılamaz denen teknolojisinin nasıl olduğuna. Nükleer saldırı yapabilecek düzeyde olan bu denizaltı 108 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 12.000 ton ağırlığında. Dünyanın en büyük denizaltısı olarak anlattığımız Tayfun 48.000 tondu. İşte bu denizaltı tam da Tayfun'a karşı geliştirilmişti. Bu mu kendinden 4 kat büyüğü durduracakmış diyebilirsiniz. Ancak Seawolf'ler küçük, sessiz ve ölümcül. O zamanın en iyi sonar sistemleri konulmuş ve sonar bakımından da Amerika Ruslardan bayağı önde. Tamamen ses yalıtımıyla kaplanan Seawolf'ün hedeflerinin dibine kadar girebildiği söylenir. Ek olarak en sessiz halde 37 km hıza çıktığı bilinmekte. En hızlı olaraksa 65 km civarında. Bir denizaltı için aşırı iyi. Sessiz hızının yüksek olması tam bir istihbarat denizaltısı olduğunu gösterir. Hatta zamanında yapılmış en iyi istihbarat denizaltısı bile denebilir. Tabi bu denizaltı sadece istihbarat için yapılmamış. Bunun yanında bir de ölüm makinesi. 8 tane torpido ve 50 adet seyir füzesi taşıdığı bilinmekte. Bu boyuttaki bir denizaltı için çok fazla mühimmat demek bu. Üstelik bu seyir füzeleri nükleer başlıklar kullanabilir. Bu durum onu ölümcül yapar. Peki hiç mi eksiği yok? Biraz da gömelim. Ölümcül dedik, çok iyi dedik ama denizaltının su altındayken kör uçuşu yaptığı söylenmekte. Zamanında dalış yaptığı sırada kayaya çarpmasından tutun karaya oturmasına kadar. Koskoca kayayı ve karayı nasıl görememiş akıllarda soru işareti. Nereye gittiğini bilmeyen denizaltı mı olur derseniz demek ki oluyormuş. Belki de işte bu yüzden de daha fazla üretilmediği söylenebilir. Silah sistemlerinden devam edecek olursak, içindeki seyir füzeleri görevlerine göre değişiklik gösterebilmekte. Kara saldırısı için 2500 kilometre menzilli Tomahawk'tan gemiler ve yüzeye yakın denizaltılar için Harpun'a kadar. Eski bir denizaltıya göre iyi tercihler. 8 adet torpidosu var demiştik. Bu torpidoların da 38 kilometre menzile sahip olması onu bir adım daha yukarı çıkartmakta. Atmak için ne kadar 1-2 kilometre yakınına sokulacak olsa da uzak saldırı kabiliyeti var. Son olarak bu denizaltıyı 140 kişilik bir personel kullanmakta. Nükleere göre küçük bir denizaltı olsa bile bu kadar işten dolayı personeli anca yetmiş. Bahsedeceğimiz sorun da işte tam bu noktada patlak verdi. Her şey iyi hoş, böyle bir gücün önemini anlamak için özelliklerine baktık. Ancak karaya oturması veya başka bir sıkıntısı değil. Bu denizaltının şu an çok büyük bir problemi var.
İnsanları diri diri yiyen, günde 30 kere yavrulayabilen bir böcek bu denizaltıya musallat oldu. Bunlar nedir derseniz tahta kuruları. Tabi tahta kurusu deyip geçmemek gerek. Çünkü şu an Amerika'nın bütün denizaltıları, bütün gemileri bu böceklerden korkmuş. Bu böcekler sadece kanla beslenmekte. Geceleri insanlar uyudukları sırada harekete geçip insanları uykusunda emer. Uyandıklarında da ısırılan yer fazlasıyla kaşınır. Üstelik bu böcekler çarşaflarda, mobilyalarda, tahta içlerinde neredeyse her yerde yaşarlar. Denizaltıya nereden geldiği tam bilinmese bile bazı tahminlerimiz var. Denizaltıya böceklerin mermi veya yemek ikmali sırasında geldiği düşünülmekte. Birçoğumuz görmüşüzdür. Mermiler tahta kutuların içerisinde taşınmakta. İşte o kutulardan geldiğini söylemek mümkün. Tabi hala nasıl geldiği tam olarak bilinmemekte. Geçtiğimiz Aralık ayında fark edilen bu durum askerlerin kaşınmasıyla başladı. Askerler kaşındıklarını bildirseler bile ilk başlarda kimse dikkate almadı. Hatta Şubat ayına kadar kaşıntılar içerisinde yatmışlar. Ancak incelemeye gelen kişilerce kanıt yetersizliğinden bir şey yapamamışlar. Askerler yataklarını terk edip yerlerde yatmış, hatta demir sandalyelerde uyumuşlar. Birçoğu neredeyse 3 ay adam akıllı uyuyamamış, uykusuzluktan vazifelerini tam olarak yapamamışlar. Bu durumdan bıkan mürettebat kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Yakaladıkları böcekleri teker teker öldürdüler. 1, 2, 3 böcek derken artık binlerce böcek oldu. Denizaltı bir istila altında kaldı. Hatta en son Şubat ayında denizaltının personeli denizaltıyı terk etmek zorunda kaldı. Askerler artık limana yakın yerlerde veya arabalarında uyudu. Üstüne askerler kimse bizi dinlemedi, zorla yerde uyuttular diyerek üstlerinden şikayetçi oldular. Geldiğimiz günlerde ise denizaltı 2 aydan beri böcekler için ilaçlanmakta. İlaçlandığı için de kullanılamıyor, bir de ilacın bir işe yaramadığı söylenmekte. Çünkü bu böceklerin larvalarına veya yumurtalarına ilaçlar etki etmemekte. Ölen tahta kuruları da ölür ölmez yumurtladığı için daha bir süre daha bu denizaltı kullanılmaz. Şu an bu durumu gören donanma bütün araçlarını ilaçlamaya başladı. Böylesine bir denizaltıda bile bu mümkünse ikmal gemilerinin başına gelirse durum pek parlak olmaz. Sonuç olarak tahta kurularının denizaltıya zarar vermese bile personelinin canını okuduğu kesin. Bu da bir denizaltıyı içeriden sabote etmiş oldu. Bu önemli denizaltı aylardır limanda. Görüyoruz ki dünyanın en iyi araçlarına sahip olsanız bile bir böcek sizi perişan edebilmekte. Umarım bu tarz şeylere karşı biz önlememizi almışızdır. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.